Dokunduğun her şeyin gerçek olduğundan emin misin? Masa katı, hava şeffaf, yer çekimi ise sarsılmaz. Newton ve Einstein bize evrenin devasa bir saat gibi kusursuz bir düzenle işlediğini öğretti. Ancak bilim insanları atomun kalbine, o en küçük yapı taşlarına baktıklarında dehşete düştüler. Çünkü orada kurallar işlemiyordu. Orada mantık yerini saf bir kaosa bırakmıştı. Bir parçacığın aynı anda iki yerde olabildiği, duvarların içinden hayalet gibi geçebildiği ve en tuhafı sizin ona bakıp bakmamanıza göre karakter değiştirdiği bir dünya keşfedildi. Bugün sağduyunun bittiği yere gidiyoruz. Gerçekliğin altındaki o gizli odayı, kuantum dünyasını keşfedeceğiz. Her şeyi unutabiliriz çünkü burada hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kuantum dünyasının en büyük sırrı biz ona bakmadığımızda ne yaptığıdır. Bu gizem fiziğin en ünlü deneyi olan çift yarık deneyiyle gün yüzüne çıktı. Bilim insanları küçük madde parçalarını yani elektronları iki yarı olan bir levhaya doğru ateşlediklerinde onların birer mermi gibi davranıp karşıdaki ekranda iki sıra oluşturmasını bekliyorlardı. Ama beklenen olmadı. Bu küçük parçacıklar izlenmedikleri sürece sanki bir su dalgasıymış gibi davrandılar. Tek bir madde parçası aynı anda her iki delikten birden geçti ve karşı tarafta karmaşık bir desen oluşturdu. Yani kuantum dünyasında madde katı bir nesne değil, her yerde aynı anda olan bir ihtimal dalgası gibi hareket ediyordu. İşin asıl ürkütücü kısmı ise şuydu. Fizikçiler bu nasıl olabilir, hangi delikten geçtiğini görelim diyerek yarıklara bir gözlemci cihazı yerleştirdiler. Ve o an evren karakter değiştirdi. Elektronlar izlendiklerini anladıkları anda dalga gibi davranmayı bıraktılar. Birer madde olduklarını hatırlayıp sıradan bir bilye gibi tek bir delikten geçmeye başladılar. Yani evet, sadece bakıyor olmamız atomun karakterini ve fiziksel gerçekliği değiştirmişti. Bu durum bize sarsıcı bir gerçeği söyler. Kuantum dünyasında nesneler biz onlara bakana kadar her yerdedir ve her şeydir. Biz bakarak o ihtimaller denizinden tek bir gerçeklik seçeriz. Biz bakmadığımızda dünya bir sis perdesi gibidir. Her şeyin her yerde olduğu, hiçbir şeyin kesinleşmediği bir ihtimaller bütünüdür. Kuantum fiziği der ki gerçeklik ancak ona bakıldığında var olur. Peki evren neden bazı bilgileri bizden saklıyor? Neden bir parçacığın hem nerede olduğunu hem de ne kadar hızlı gittiğini asla aynı anda öğrenemiyoruz? İşte bu arada Werner Heisenberg'in o meşhur belirsizlik ilkesi sahneye çıkıyor. Klasik dünyada kurallar nettir. Bir arabanın hem nerede olduğunu hem de ne kadar hızla gittiğini aynı anda %100 kesinlikle bilebiliriz. Ama atomun o derin dünyasında evren buna izin vermez. Heisenberg'ün keşfettiği şuydu. Bir parçacığın nerede olduğunu ne kadar net bilirseniz, ne kadar hızlı gittiğini o kadar az bilirsiniz. Bu bir teknoloji eksikliği değil, doğanın bizzat kendisinin koyduğu bir çözünürlük sınırıdır. Bunu hızlı dönen bir vantilatöre benzetebiliriz. Kanatların tam olarak nerede olduğunu görmek için bir fotoğraf çekersiniz. Görüntüyü dondurursunuz. Kanadı net görürsünüz ama vantilatörün ne kadar hızlı döndüğünü anlayamazsınız. Öte yandan vantilatörün hızını ölçmek isterseniz kanatlar birer karaltıya dönüşür. Nerede olduklarını seçemezsiniz. Evren bir bilgiyi netleştirmek için diğerini bulanıklaştırmak zorundadır. Tıpkı bir fotoğrafı çok fazla büyüttüğünüzde görüntünün pikselleri ayrılıp netliğini kaybetmesi gibi evrenin de en küçük ölçekte bir netlik sınırı vardır. Daha derine bakmaya çalıştığınızda doğa size kapılarını kapatır ve buradan sonrasını asla kesin olarak bilemeyeceksin der. Bu durum bize sarsıcı bir gerçeği fısıldar. Evrenin temelinde kusursuz bir kesinlik değil, köklü bir belirsizlik yatar. Maddenin en küçük hali biz ona bakana kadar bir sis perdesi arkasına saklanır. Bizim kesin gerçeklik dediğimiz şey aslında bu devasa belirsizlik denizinin yüzeyindeki küçük bir kabuktur. Madem bir parçacığın her şeyini aynı anda bilemiyoruz, o halde biz bakmadığımızda bu parçacık ne yapmaktadır? İşte burada kuantum fiziğinin en sarsıcı kavramıyla tanışıyoruz. Süperpozisyon. Klasik dünyada bir nesne ya oradadır ya da burada. Ya aktır ya kara. Ancak atomun dünyasında bir parçacık siz ona bakıp onu bir seçime zorlayana kadar tüm ihtimallerin aynı anda gerçekleştiği bir bulutun içindedir. Bunu masada hızla dönen bir bozuk paraya benzetebiliriz. Para dönerken ne yazıdır ne de tura. O an her iki durumun bir karışımı, bir bulanıklığıdır. İki ihtimal de aynı anda oradadır. Ne zaman ki elinizi üzerine koyup parayı durdurursunuz, yani bir gözlem yaparsınız, o ihtimal silsilesi aniden çöker. Para ya yazı gelir ya da tura. İşte kuantum dünyasındaki parçacıklar da biz gözlem yapana kadar bu dönen para halindedirler. Bu kulağa bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Bir atomun aynı anda hem dönüp
hem dönmemesi, bir elektronun aynı anda hem sağda hem solda olması mantığımıza aykırıdır. Ancak bu hayaletimsi durum evrenin temel çalışma prensibidir. Biz bir ölçüm yaptığımızda evren sanki bir zar atar ve o devasa ihtimal denizinden tek bir damlayı seçip bize gerçeklik olarak sunar. Süperpozisyon sadece teorik bir çılgınlık değildir. Bugün kullandığımız lazerler, transistörler ve geleceğin süper bilgisayarları olan kuantum bilgisayarlar, atomların aynı anda birden fazla işi yapabilme yeteneği, yani bu süperpozisyon hali sayesinde çalışmaktadır. Fizikçi Erwin Schrödinger, kuantum mekaniğinin bu absürt mantığını yüzümüze vurmak için tarihin en ünlü düşünce deneyini tasarladı. Hayal edin, tamamen kapalı, dışarıdan görünmeyen bir kutunun içine bir kedi koyuyoruz. Yanına da kuantum kurallarına göre çalışan, bir saat içinde parçalanma ihtimali tam %50 olan radyoaktif bir atom yerleştiriyoruz. Eğer atom parçalanırsa zehirli bir gaz salınacak, parçalanmazsa kedi güvende kalacaktır. Kuantum fiziği der ki siz kutuyu açıp gözlem yapana kadar o atom hem parçalanmıştır hem de parçalanmamıştır. Bu durumda kutunun içindeki kedi atomun bu iki durumuna da bağlıdır. Mantığımız bunu reddetse de kutuyu açmadığınız sürece kedi kuantum kurallarına göre aynı anda hem ölü hem de canlıdır. Buna süperpozisyon hali denir. Gerçeklik ancak siz kutunun kapağını açtığınız an çöker. Siz içeri baktığınızda evren bir karar vermeye zorlanır ve kedi ya canlıdır ya da ölü. Peki biz bakana kadar kedi gerçekten o tuhaf yarı ölü yarı canlı halde mi bekliyordu? Yoksa bizim bakışımız mı kedinin kaderini o an yarattı? Schrödinger bu deneyi kuantum fiziğinin ne kadar saçma göründüğünü göstermek için kurgulamıştı. Ancak deneyin sonuçları bizi daha derin bir soruya itti. Eğer kedi her iki durumda da olabiliyorsa belki de evren o an ikiye bölünüyordur. Bir evrende kedi yaşıyordur, diğerinde ise ölmüştür. Ama kuantum dünyasının tuhaflıkları burada bitmiyor. Birbirinden milyonlarca ışık yılı uzakta olan iki parçacığın sanki aralarında gizli bir telsiz varmış gibi aynı anda haberleşmesi mümkün mü? Kuantum dünyasında bir parçacığın aynı anda iki durumda olabilmesi yeterince tuhaf değilmiş gibi fizikçiler daha da sarsıcı bir şey keşfettiler. Birbirinden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar kaderleri birbirine mühürlenmiş parçacıklar. Kuantum dolanıklık. Bir hayal edin, iki parçacığı birbiriyle etkileşime sokup dolanık hale getiriyorsunuz. Sonra birini dünyada bırakıp diğerini galaksinin öbür ucuna, milyonlarca ışık yılı uzağa gönderiyorsunuz. Kuantum kurallarına göre dünyadaki parçacığa bir müdahalede bulunup onun durumunu değiştirdiğiniz anda galaksinin öbür ucundaki parçacık da aynı anda ve hiçbir gecikme olmadan durumunu değiştirir. Bu etkileşim o kadar hızlıdır ki bilginin ışıktan bile daha hızlı hareket ettiği görülür. Einstein bu durumu imkansız bulmuş ve buna ünlü uzaktan ürkütücü etkileşim adını vermişti. Ancak bugün laboratuvar deneyleri bu hayaletimsi bağın gerçek olduğunu defalarca kanıtladı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bilim insanları bu parçacıkların aslında birbirinden ayrı olmadığını, evrenin dokusuna gizli görünmez bir bağla bağlı olduklarını düşünüyorlar. İki parçacık ne kadar uzağa giderse gitsin aslında tek bir sistemin parçası gibi davranmaya devam ederler. Sanki evren mesafeleri yok sayan devasa bir sinir sistemine sahiptir. Bu sadece teorik bir fantezi değil. Kuantum dolanıklık günümüzde kuantum internet ve kuantum ışınlanma çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bir maddenin bilgisini aradaki mesafeyi yok sayarak bir noktadan diğerine aktarmanın kapısı tam da bu dolanıklık sayesinde aralanıyor. Peki eğer gerçeklik biz bakana kadar bir ihtimal yığınıysa ve parçacıklar mesafeleri yok sayarak iletişim kurabiliyorsa bu durum evrenin yapısı hakkında ne söyler? Belki de tek bir gerçeklik yoktur. Belki de yaptığımız her gözlemle yeni bir evrenin doğuşuna neden oluyoruzdur. Kuantum dünyasının tüm bu delilikleri bizi tek bir soruya çıkarıyor. Eğer bir parçacık aynı anda iki yerde olabiliyorsa ve biz bakana kadar tüm ihtimaller gerçek ise biz baktığımızda olmayan diğer ihtimallere ne oluyor? Schrödinger'in kedisi öldüyse onun yaşadığı diğer ihtimal nereye gitti? Bazı fizikçilere göre diğer ihtimaller hiçbir yere gitmiyor. Çoklu dünyalar teorisine göre her kuantum seçimi yapıldığında evren ikiye ayrılıyor. Siz kutuyu açtığınızda kediyi ölü buluyorsanız tam o anda evren bölünür ve diğer evrende kedi hala yaşıyordur. Yaptığınız her seçim, gözlemlediğiniz her atom aslında sonsuz sayıda paralel evrenin doğuşuna neden oluyor olabilir. Bu fikirler sadece kağıt üzerinde birer fantezi değil. Bugün kuantum fiziğinin bu tuhaf kurallarını kullanarak teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Klasik bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği problemleri atomların aynı anda birçok durumda olma yeteneği yani süperpozisyonu kullanarak saniyeler içinde çözecek makineler inşa ediyoruz. Kuantum dolanıklık sayesinde araya birisi girdiğinde kendini yok eden
asla hacklenemez iletişim ağları kuruyoruz. Belki de evren bizim sandığımız gibi katı maddelerden oluşan bir yer değil, devasa bir veri ve ihtimal denizidir. Bizler bu denizin içinde bakışlarımızla kendi gerçekliğimizi seçen yolcularız. Kuantum fiziği bize şunu öğretti. Evren sadece sandığımızdan daha garip değil, sandığımızdan çok daha açık uçlu. Belki de bu gizli kodu çözmek evreni kontrol etmemizi sağlamayacak. Aksine bize tek bir şey öğretecek. Gerçek dediğimiz o sarsılmaz kalenin aslında sadece bizim zihnimizde kurulmuş bir illüzyon olduğunu.